arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce hiçbir şekilde incelenmemiş bir ürünü inceleyeceğiz. Yani Türkiye içerisinde. Karşınızda Corsair K70 mekanik oyuncu klavyesi. Evet, şimdi ürünü bir açalım. Şimdi bazılarınız soracak, oraları niye beyazla kapladın diye. Tüm iletişim bilgilerimi yapıştırmışlar 5-6 kere, geri zekalılar. Evet. Çıkartıyoruz. Tek elle de çekim yapmak amma zor ya. Evet, şimdi kutuyu bir kenara bırakalım. Şimdi karşımızda klavyemiz. Şimdi Blue Switch, yani mavi tuş anahtarlarına sahip. Bilmeyenler için açıklayayım. Yani en hissiyatlı ve en sesli tuş anahtarı Blue Switch'tir. Niye Blue Switch aldım? Çünkü hissiyata önem veriyorum. Benim için ses çok fazla problem olmayacak. Yani geceleri olur da yani. Geceleri de bakacağız artık bir çaresine. Şimdi bunu buradan çıkarmak var. Bu da ayrı bir sorun. Çıkartacağız bir şekilde artık. Evet. İşte klavyemiz. Şöyle bırakıyorum. Bunlar da yanında gelen kırmızı tuşları. FPS Gaming için, yani tuşlar özel olarak kavislendirilmiş. Normalde yazım için kullanamıyorsunuz yani. Ben deneyeyim dedim. Çok sıkıntı yaşattırıyor. Bu da nasıl, garanti belgesiyle kullanıcı kılavuzu. Ve en önemli parçalarından birisi bilekliğimiz. Oldukça soft bir yüzey. Bayağı hiç kolu da yormuyor. Çok iyi düşünmüş adamlar. Şimdi ürüne geçiyoruz. Arkadaş topladık ortalığı yine. Buna artık ihtiyaç duymuyorum. Direkt makasla alıyorum üstüne. Şunu da makasla alalım. Hiç uğraşmayalım. Evet, işte klavyemiz. Şimdi sizin için bilgisayara bağlayacağım ve nasıl bir hissiyat ve ses verdiğini göstereceğim. Evet, bağladık. Işıklandırmayı buradan yapıyoruz. Bu birinci kademesi, bu ikinci kademe, bu üçüncü kademe ve kapanıyor. 3 kademeli. Bir de şöyle bir şey var. WASD tuşlarını ve 1 2 5 6 tuşlarını, ok tuşlarını sadece barındırabiliyor. Ya da tamamını açık bırakabiliyoruz böyle. Çok iyi düşünülmüş. Ayrıca malzeme kalitesi çok harika. Tamamen alüminyum kaplama ve şuradan görebilirsiniz belki. Odaklansın bir saniye. Evet. Çok kaliteli bir işçilik var yani. Bunu kalkıp da yani yere çakmadığınız sürece bozacağınızı sanmıyorum yani. Şimdi ses sesi yapalım.
Ses sesine devam ediyoruz. En dolgun sesler de yön tuşlarından geliyor nedense. Sanki özel bir keycap koymuşlar da. Yalnız Razer Black Widow 2013'ten aldığım hissiyatı bundan alamadım. Herhalde dediğim gibi keycap'ten dolayı. Yine de hissiyatı çok güzel. Ürün Türkiye'de satılmıyor bildiğiniz gibi. Amazon üzerinden aldım ben de. 15 güne ulaştı elime. Şimdi başka özelliklerini de göstermek istiyorum size. Mesela şu ses açma ve ses kısma olayı. Tuşsuz bir şekilde tamamen dönen bir çark üzerinden sesi açıp sesi kısmamız. Şimdi dikkatli bakın. Evet. Şimdi sesi komple kapatacağımız tek seferlik bir tuşumuz. Ve yine açtık. Ayrıca başlat menüsü tuşunu kilitleme. Oyunlarda diyelim ki kontrol ya da alt tuşuna bastığımızda hani yanlışlıkla basarız ya. Kontrol ya da alt tuşuna basarken başlangıç tuşuna basarız ya. Bu onu engellemek için yapılmış bir tuş. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Tuşu açalım. Evet. Gayet de etkili bir tuş. Ve multimedya tuşlarımız. Herhangi bir şarkı falan açtığımız zaman açalım mesela bir tane. Evet. Tamamen durdurma. İleri geri sarma zaten. Bildiğiniz gibi. Bunun dışında pek bir şey yok. Ses sesini de yaptık. Son kullanıcı yorumumu da katayım. Ürün alınabilir mi? Alınabilir tabii ki de. Bana göre dünyanın en iyi oyuncu klavyesi. Neden mi? Çünkü adamlar her şeyi düşünmüş içerisinde. Bileklikten tutun yedek tuşlara kadar. Ondan sonra keycap puller. Keycap puller özellikle bildiğiniz gibi birçok klavyenin yanında verilmiyor ama verilmesi gerekiyor. Çünkü siz mekanik klavyeyi elinizle şöyle çekmeye çalıştığınızda keycap'e zarar verirsiniz yani. Tuşu kırarsınız. Tuşu kırarsanız da kalkıp da bunun yedeğine getiremezsiniz. Bu yüzden keycap'le kesinlikle çekmeniz gerekiyor. Eğer aldığınız klavyenin yanında verilmemişse ya eski şu tarz klavyelerse çay kaşığıyla mekanik klavyesi sakın çay kaşığı kullanmayın. Bir tane keycap alın. Zaten 5-10 dolarlık bir şey Amazon'da da satılıyor. Keycap'le çekin. Kendi klavyeniz için diyorum yani. Bu klavyeyi alacaksanız yanında geliyor zaten. Şöyle bir keycap çekmeyi göstereyim size. Tam ortasından vuruyorsunuz. Az bir güçle çekiyorsunuz. Şimdi en son FPS tuşlarını da yerleştirelim. Nasıl bir nasıl bir hava katıyor size onu da gösterelim. En son. Bu biraz sıkıntı yaptı. Evet. Şimdi yakından bakarsak tuş anahtarı mavi dediğim gibi. Blue Switch en hissiyatlısı. Eğer sizin yanınızda birisi yani gece odada birisi kalıyorsa ya da yurt gibi yerdesiniz ya da kardeşinizle birisiyle kalıyorsanız muhtemelen çok rahatsız olacaktır. Bu yüzden red ya da brown switchleri tercih edebilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Dediğim gibi hissiyattan vazgeçemem. Şimdi 5 değil. Şimdi ASD'yi bulmamız lazım. ASD
Devam ediyoruz. Şimdi kavisli tuşlarımızı tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi mesela bu A tuşu. Yakından odak yapamıyor herhalde. Tam detaylı göremiyorsunuz. Yerleştirince tekrar göstereceğim. Evet, şimdi tekrar gösterelim sizlere. Diğer tuşlara nazaran kavisli gördüğünüz gibi. Mesela D tuşu sağa doğru, W tuşu yukarı doğru kavislendirilmiş. Yani yazı yazarken sıkıntı olur. Mesela F'den D'ye geçerken gibi. Kavis olduğu için sizi basmaya zorlaştıracak. O yüzden FPS oyuncularına tavsiye ediyorum. Normal yazım kullanacaksanız yazım için bunları çıkarmanız gerekiyor. Ve son olarak bilekliği de takalım. Ve klavyemizi tamamlayalım. En sevdiğim özelliklerinden birisi bileklik desteği, çünkü elimizi masaya değince uzun süre kullanımlarda ağrı yapıyor bildiğiniz gibi. Bu bileklik çok iyi düşünülmüş. Takalım şimdi hemen bilekliğimizi. Evet. Ve klavyemizin son hali. Gördüğünüz gibi bir FPS oyuncusu olarak mesela şöyle bir ya da MMO oyuncusu olduğumuzu düşünelim. Mana basıyorum mesela. HP basıyorum. FPS oyuncusu olduğunu düşünelim. Her türlü oynanış için çok rahat bir konfor veriyor. Evet arkadaşlar, ikinci cevap olduğu için bazı hatalarım olabilir, kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.